Herkese merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yepyeni bir Nevset Mobil videosuna hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere bugün 2 ay sonrasında bir güncellememiz geldi. Tabii bu güncelleme geldikten sonra da yine yorumlarda, hatta kendi Discord hesabımda da sohbet yerinde yazılanları gördüm. Dedim ki açıklamam gerekiyor. Kendi Discord'umda videomu izleyen insanlar o şu anda bu dediğim kişi kendini biliyor ve şu anda diyor. Ana ne avradını bana söylüyor. Yorumda yaz, bana söyledi diye herkes bilsin. İsmini de vermeyeceğim, seni ifşa etmiyorum. Sen kendini ifşa et. Neyse, orada da konuşulmuş ki TikTok ve yorumlarda da abi eski Royal Pass gelmiş. Abi güncellemede hani hiçbir şey yok. Yine aynı konular yine devam etmiş. Arkadaşlar 2 gün öncesinde, bak fazla geçmedi bu arada. 2 gün öncesinde Nevset resmi hesabında duyurdu. Arkadaşlar biz oyunu baştan sona sıfırdan tasarlayacağız. Ve bunun içerisinde de bizi Royal Pass'larla vesaireyle uğraşmayacağız. Ama yine Royal Pass geldi. Ve bu eski bir Royal Pass, sıkıntı yok. Ama yine fark etmediğiniz bir şey. Bundan 1-2 ay öncesinde Royal Pass'ta niye NC'yi kaldırdığınızda tantana çıkartıyordunuz. Bu Royal Pass'ta NC var mesela. Yani oyun bunu yapsın, niye kaldırdı diye tantana çıkarttığınızda oyun yeri getiriyor, bunu konuşan yok. Hep bir olumsuzluğu konuşuyorsunuz. Şimdi yeni bir etkinlik geldi zaten, otomatikman da ben size göstereyim. Şimdi etkinlik kısmına girdiğiniz zaman otomatikman görüyorsunuz, bakın. 3 sefer oturum açtığınızda direkt alıyorsunuz. 5 defa açtığınız zaman alıyorsunuz. Ki şey geldi. Kuasar Krallık kasa bileti gelmiş. Yani oyun yine hediye yapmasına, yine hediyesine devam ediyor. Ama unutmayın, güncelleme dediğimiz şey sadece Royal Pass, işte araba eklemesi, silah eklemesi ya da harita eklemesi değildir. Aslında sizin gözünüzden kaçırdığı, aslında bir oyuncunun bunu bilmek zorunda değil ama mantığına yatması gereken bir noktası var. O da hileler. Şimdi diyeceksiniz ki güncellemeyle hilenin ne alakası var? Şimdi oyunun bir tane sürümü var değil mi? Atıyorum 0.36 sürümü var. Bir yazılımcı hile üretirken bu sürüme göre üretir. 0.36 neyse 0.36'nın sürümü diyerekten. Örnek vermem gerekirse GTA 5'te mod yapan ya da herhangi bir oyunda mod yapan biri varsa, yani bilgisayarı vardır GTA 5'te mod yapıyordur. Bir tane mod yükleyeceksiniz ya da bir tane işte map editör vesaire yüklediğiniz zaman o sürümler birbiriyle aynı olmadığı zaman çalışmaz. Hileler de budur. Hileler o sürüme özel yapılır. Yani sen stabil bir şekilde durmadan güncelleme yaparsan yeni bir hile yapmak zorunda kalırlar yazılımcılar. Şimdi Krafton'un şöyle bir güzel artısı var. Otomatikman algoritma zaten hileleri ayıklıyor ve anti-cheat sistemi bunu devreye girip güzel bir şekilde hilelerle mücadele ediyorlar. Ancak bir de sürümleri gelişse, bu sadece Krafton için değil, bütün oyunlar için geçerli bu arada. Sürümler durmadan güncellenirse hile yapan kişiler, yazılımcılar da durmadan hilelerini güncellemek zorunda kalacaklar. Bu da Nevstate'in o hileleri yakalamasına daha da hızlı olanak sağlar. Yani aslında siz sadece pas düşünüyorsunuz. Etkinlik gelmesini düşünüyorsunuz ya da pasta NC vermesini düşünüyorsunuz. Arkadaşlar her yerde hileci olursa istediğiniz kadar TT'niz olsun, istediğiniz kadar NC'niz olsun ya da ne bileyim istediği kadar harita getirsin. O oyunda adam oynatmaz size. Hile görüyor, silah sekmiyor. Adamlar neler yapıyor. Tabii bu konuda Krafton'dan hiçbir sorunsuz bir şekilde 2,5 senedir bak oyun oynuyorum. Hatta onu geçtim, oyun oynamaktan ziyade bu oyunda video içerik üretiyorum. Aktif bir şekilde her gün içerik üretiyorum. Şu anda yaptığım gün mesela. Yani sadece ben oyun oynamaktan ziyade daha da fazla emek verip sizin karşınızda bakın buraya geçip muhabbet ediyorum. Sizce güncelleme konusunda benim en çok dikkatimi çeken pas değildi. Haritadan da daha önemli olan güncellemenin gelmesiydi. Ancak unuttuğunuz tek bir şey var. Nevstate bu güncellemede ben şunları getireceğim demedi. Adam, tekrardan söylüyorum, bu oyundan önceki videomda da söyledim. Ben dedi oyunu revizyon yapıyorum. Sıfırdan yapacağım. Tertemiz bir oyun olacak. Bakın bu benim bir düşüncemdir arkadaşlar. Netlik yok ama bu düşünce havadan ya da işkembeden attığım bir şey değildir. Nevsettiğimiz oyunun altyapısıyla PC PUBG'nin altyapısı farklı. Evet, animasyonlar aynı, silahlar aynı, sekmeler aynı, zorluklar aynı. Evet. Aradaki farklardan biri oyunun altyapısı ve biri bilgisayarda oynanır, biri mobilden oynanan bir oyundu. Şimdi bu revizyon adı altında PC PUBG altyapısını Nevstat'e yedirebilirlerse bunun en güzel artısı ne olacak biliyor musunuz mu? PC PUBG'deki haritayı Nevstat'e aktarmanız çok kolay olacak. Çünkü bir yerde yaptığınız harita öbürüne yaparken sıfırdan yapıyorsunuz. Şimdi bu dediğimi
onaylamak için size bir şey hatırlatmak istiyorum. Bu arada kusura bakmayın, o videosunu koyamıyorum. Krafton şimdi bana telif meylif ne atar? Benim tepeme tas atar. Anlatabildim mi? O yüzden dolayı hiç onunla uğraşmayacağım. Sadece size güzel bir şekilde hatırlatacağım. Lagna haritası çıktığında eğer o introyu izleyen varsa, altyazıyla vesaire izleyen varsa şunu demişlerdi. Biz Lagna haritasını yaptık ancak sizlerin PC PUBG haritalarını istediğinin farkındayız. Ve biz PC PUBG haritaları getireceğiz. Ancak oradaki hali hazırda olan bir haritayı Navestate'e atmak altyapısal olaraktan zor. Yani biz aynı haritanın birebirini Navestate'e göre yapacağız diyorlardı. Hatırlayın. Hatta bu videodan sonra Lagna'nın videosunu açın. Resmi Navestate'in hesabından Lagna videosunu açın. Ve altyazıları izlediğinde doğru söylüyormuş ya diyeceksiniz. Yani bu revizyon aslında benim görüşüm, netlik yok, sadece mantığımı kullanıyorum. Lagna videosuyla şimdiki denileni birleştirerekten ortaya çıkartıyorum ve inşallah da haklı çıkarım. Bu bizim için çok güzel bir şey olur. Çünkü PC PUBG'de olan her şey bir ay sonra direkt otomatikman Navestate'e gelir. Bunun en basit örneğini PC PUBG'ye gelen bir şeyin direkt mobil PUBG entegre olmasının arasındaki hızı fark etmişsinizdir. Çünkü aynı zamanda çıkan bir oyunlardı. Yani PC PUBG çıktı. 3 ay sonrasında mobil PUBG çıktı, hatırlıyorsunuzdur. Ve aynı oyun motoruyla aynı sürümlerine tasarlanan bir oyunlar olduklarından dolayı orada yapılan buraya direkt aktarılabiliyor. Ama buradan sen 4 sene sonra bir Navestate gibi oyun çıkartıp da oyun motorları değişmiş bir oyun tasarladığın zaman otomatikman PC PUBG'de gördüğün şey Navestate'de yapmak zorundasın. Sıfırdan yapmak zorundasın. O yüzden de bu adamlar bana göre oyunun revizyon yapıyorlar. Yani oyunun altyapısını PC PUBG uyarlıyorlar. Bu da PC PUBG'de gördüğümüz her şeyin bir anda Navestate'e gelmesi demek olur. Bu dediğimin tekrardan altını çiziyorum. Şimdi biri gelir ya şöyle böyle tantana çıkartmasın, dellendirmesin lütfen. Buraya değer verip bir şeyler söylüyorum. Revizyon dediğimizde şu anda oyunda revizyon yapabilecek hiçbir sorun yok. Ki ben kendi oyunumdan görüyorum. Oyun cayır cayır akıyor. Sorunsuz bir şekilde oynuyorum. Ama bu revizyonu durduk yere yapmazlar. Bu revizyonu bir sebep uğruna yapmaları lazım. Bu da PC PUBG'deki bütün her şeyin bu oyuna adapte olma hızının daha kolay olmasıdır. Çünkü Lagna'da da söylediler. Sıfırdan harita yapmak hali hazırda PC'deki haritayı yapmaktan daha kolay diye söylemişlerdi. O Lagna videosunu izlediğinizde anlarsınız. Şimdi hemen bir toplama yapalım. Pas sadece görevlerini yapmanız için, pas gelmiyor diyenlere susturmak amacıyla yapılmış bir pas. Oyun zaten paslarla ilgilenmeyeceğiz. Oyunu düzgün bir şekilde sokacağız dedi. Ve otomatikman güncellemesi geldi. Oyunun güncellemesi demek hilelerle mücadele etmenin en güzel yoludur. Sıfırdan deyip şu anda tekrardan hile yapmak isteyen otomatikman sürümünü değiştirmek zorundadır. İkinci artısıdır bu. Üçüncüsü, kızıyordunuz NC niye gelmedi, NC'yi niye kaldırdınız diye. Buyurun. Kapanacak oyun hala size NC veriyor değil mi? Hani kapanacak diyorlardı ya arkadaşlar. Oyun şu anda cebinden NC veriyor. Kaç tane oyuncusuna Survivor Pass açan herkese şu anda NC veriyor. Sizin istediğiniz yine yaptı oyun. Ve ilerleyen güncellemelerde ben bundan sonraki güncelleme ana güncelleme olacağını, yani sezonun bittiğindeki gelecek güncellemenin büyük bir güncelleme olacağını düşünüyorum. Netlik yok. Sadece düşünüyorum. Çünkü Krafton'u biliyorum. Bundan öncekinde hatırlıyorsanız jet haritasına mesela duyurmadan önce bir ay öncesine jet haritası dediler. Bir ay sonra jet haritası geldi. Akinta'yı bir ay öncesinde sadece bir fotoğrafla gösterdiler. Ertesi gün intro gösterdiler ve bir ay sonrasında direkt yeni haritası geldi. Ki V2 Akinta'nın V2 modunda da aynısını yaptılar. Lagna'da da aynısını yaptılar. Unutmayın. Yani Dragunov ve FAMAS silahlarında da bir ay öncesinde gösterdi. Sonra hemen öndeki güncellemede direkt silahları getirmişlerdi. Umarım haklı çıkarım. Bundan önceki güncellemede güzel şeyler gelir. Netlik yok. Sadece umduğumu söylüyorum. Şimdi 2 gün öbür sezonda gelip de abi hani sen söylemiştin, hani gelmedi falan diye yapmayın. Yapıyorsunuz çünkü, ondan uyarıyorum. Yapmayın. Bunlar tahmin. Doğruluk payı yok ama doğru çıkabilecek ihtimalleri söylüyorum. Yani bu pası da bu şekilde anlattım. Biraz uzun oldu. Arkasına gameplay paylaşıp da video süresini uzatıp sizi sıkmak istemiyorum. Buraya kadar dinlediyseniz teşekkür ederim. Umarım bana ayırdığınız vaktin hakkını vermişimdir. Aklınıza soru işaretleri varsa onları kaldırmışımdır. Herhangi bir durumunuz olduğunda da hani oyunla ilgili sorununuz ya da cihazlık sorunuz vesaireniz varsa video açıklamalar kısmından Discord adresime gelip oradaki odalardan oyun sorun bildirme yerine ister video, ister fotoğraf ya da isterseniz de direkt sözlü olaraktan yazabilirsiniz. Otomatikman ben zaten Discord'da aktifim. Gelir orada muhabbet ederiz, konuşuruz da. Hatta şunu da söyleyeyim, lafı gelmişken. Oynayacak takım arkadaşınız bile yoksa takım arkadaşı bulma yerine de yazıp kendiniz oradan ekip kurabilirsiniz.
Çok kişi böyle rank kasıyor. Zaten Discord'a gelsen görürsünüz. Şimdi tekrardan dediğim gibi teşekkür ediyorum. Umarım bana ayırdığınız vaktin hakkını verebilmişimdir. Seviliyorsunuz ancak sizden küçük bir ricam var. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, şu anda bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Çünkü sizin desteklerinizle ben böyle videolar hazırlamaya devam edeceğim. Destek görmezsem kusura bakmayın. Ekibimle girerim, güleyle oynanırım. Çünkü yorucu, gerçekten yorucu benim için. Ama sizin gösterdiğiniz sevgi ve saygı bana bu videoları hazırlatmaya sebep oluyor. O zaman sevildiğinizi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Unutmayın ha. Aklınızda bulunsun bak. Hatta bir yere bile yazın. Daima maviyle kalın. Racon bitmiştir. Hepiniz yatağınızda rahatlıkla ölebilirsiniz.